Bazen ufacık bir hareketin, çok basit görünen bir eylemin arkasında ne kadar paha biçilmez bir birikim yattığını hayal bile edemeyiz. İşte bu anlatacağımız tam da o bilginin gizli değerini ortaya koyan unutulmaz bir hikaye. Peki, bir insanın bütün hayatı boyunca biriktirdiği bilginin değerini nasıl ölçeriz? Mümkün mü bu? İşte bu soru, bugün anlatacağımız her şeyin tam merkezinde yer alıyor. Cevabı bulmak içinse zamanı biraz geri sarıp, endüstri tarihinin en kritik anlarından birine gitmemiz gerekiyor. Yıl 1920. Henry Ford'un o devasa fabrikalarından birindeyiz. Yani o dönem endüstrinin kalbinin attığı yerlerden birinde. Ve bu devasa fabrika aniden duruyor. Bu sessizlik sadece makinelerin sustu anlamına gelmiyor, aynı zamanda para akışının da bıçak gibi kesilmesi demek. Bu öyle basit bir arıza değil, hayır. Fabrikanın atan kalbi olan o dev jeneratör susmuştu. Üretim hattı tamamen donmuş, işçiler elleri kollar bağlı bekliyor ve her geçen dakika devasa paralar adeta buharlaşıyordu. Kriz her saniye büyüyordu. Ford tabii ki hemen en iyi adamlarını, en parlak beyinlerini bu iş için görevlendirdi. Tam 50 mühendis ama nafile. Geleneksel uzmanlık, kitaplardaki her bilgi bu gizemli arıza karşısında tamamen çaresiz kalmıştı. Tam 5 gün boyunca ekip her kabloyu, her şemayı, akla gelebilecek her şeyi didik didik etti. Ama jeneratörde tık yoktu. Artık hafta sonu gelirken o ilk baştaki telaş ve yoğun çalışma yerini tam bir çaresizliğe bırakmıştı. İşte tam bu umutsuzluk anında birisi o güne kadar kimsenin aklına getirmek istemediği, belki de egolarına yediremediği bir ismi fısıldadı. Anlamışlardı, farklı türden bir uzmana ihtiyaçları vardı. Ve sahneye hikayemizin kahramanı çıkıyor. Charles Proteus Steinmetz. O dönem elektrik mühendisliği dünyasının yaşayan efsanesi. Peki kimdi bu Steinmetz? Bakın bu detaylar gerçekten inanılmaz. Ciddi bir omurga sorunu yüzünden boyu sadece 1 metre 20 santimdi. Ama bu küçücük bedenin içinde devasa bir zeka vardı. Hatta o kadar ki normalde kimseyi pek övmeyen Thomas Edison'un bile ona sonsuz bir saygısı olduğu söylenir. Steinmetz fabrikaya geldiğinde herkes ondan karmaşık aletler, uzun testler, analizler falan bekliyordu. Ama o herkesi şaşırtacak kadar basit, alışılmışın tamamen dışında bir yol izledi. İstedikleri şunlardı. Sadece bunlar. Bir sandalye, bir not defteri ve mutlak bir sessizlik. Yani son 5 gündür yaşanan o gürültülü, panik dolu atmosferin tam zıttı. İşte aradaki fark tam da bu. O 50 mühendis makinelere bakarken Steinmetz saatlerce sadece oturdu, dinledi ve düşündü. O, hiçbir aletin ölçemeyeceği bir şeyi, yani zihnindeki 10 yılların birikimini, tecrübe kütüphanesini kullanıyordu. Adeta makinenin ruhunu dinliyordu. Saatler süren bu sessiz konsantrasyonun sonunda ne mi oldu? İnanılmaz derecede basit bir sonuç. Jeneratörün metal gövdesine tebeşirle çizilmiş kocaman, basit bir X işareti. Ve teşhisini söyledi. Net, kendinden emin bir şekilde buradaki paneli açın, içerideki özel bir bobin kısa devre yapmış, sargıları değiştirin, bu kadar. 5 gündür bulunamayan sorun tek bir cümlede çözülmüştü. Mühendisler hemen paneli açtılar ve ne gördüler dersiniz? Tebeşir işaretinin tam arkasında Steinmetz'in tarif ettiği o yanık bobin duruyordu. Bobin değiştirilir değiştirilmez o devasa jeneratör yeniden kükreyerek hayata döndü. Fabrika o alışılmış uğultusuna kavuştu. Kriz bitmişti. Ama durun, hikayenin en can alıcı, en önemli dersi daha yeni başlıyor. Her şey 2 hafta sonra Ford'un masasına gelen bir faturayla değişecekti. Faturada yazan rakam tamı tamına $1000'dı. Bugünkü parayla yaklaşık $15.000 denk geliyor. Tabii Henry Ford birkaç saatlik bir ziyaret için bu parayı görünce haliyle bunu çok fahiş buldu. Ford, biliyorsunuz, her kuruşun hesabını yapan bir sanayici. Bu yüzden hemen bir not göndererek bu paranın ne için istendiğini kalem kalem ayrıntılı bir şekilde açıklamasını istedi. Ve işte bu talep hikayeyi efsaneleştiren o meşhur cevabı doğurdu. Steinmetz'in cevabı yine bir fatura olarak geldi ama bu faturada sadece 2 satır vardı. Birinci satır, tebeşirle bir işaret yapmak $1. İkinci satır, o işareti nereye yapacağını bilmek $999. Rivayet odur ki Ford faturayı okumuş, gülümsemiş ve tek bir kelime etmeden ödemeyi hemen yapmış. İşte bu harika anekdot sadece geçmişte kalmış bir hikaye değil aslında. Değerin ne olduğuna, nasıl ölçüldüğüne dair hepimiz için evrensel bir ders içeriyor. Ve inanın bugün bile hala çok geçerli. Çünkü
Uzmanlık dediğimiz şey bir işin ne kadar sürdüğüyle ilgili değildir. Tam tersine o işin yapılmasını sağlayarak ne kadar zaman kazandırdığıyla ilgilidir. Bir ömürlük başarısızlığın, deneme yanılmanın, başarının tek bir ana sığdırılmasıdır. Aslında bu prensibi hayatımızın her alanında yaşıyoruz. Düşünsenize, bir tesisatçı gelip sızıntıyı 10 dakikada bulduğunda biz ona o 10 dakika için para ödemiyoruz. O sızıntıyı deneme yanılma yapmadan, duvarları kırmadan direkt bulmasını sağlayan yılların tecrübesi için ödeme yapıyoruz. Aynısı bir avukat, bir danışman ya da doğru teşhisi hemen koyan bir doktor için de geçerli. Bu cümle aslında her şeyi özetliyor. Tebeşiri herkes tutabilir ama işareti nereye koyacağını sadece uzman bilir. Asıl değeri yaratan şey eylemin kendisi değil, o eylemin arkasındaki o derin bilgidir. Öyleyse bu anlatılanları aklınızın bir köşesinde tutarak bitirelim. Bir dahaki sefere bir uzmanın hizmeti size pahalı geldiğinde kendinize şu soruyu sorun. Peki bilmemenin maliyeti ne olurdu? Henry Ford o 999 doları ödemeseydi, fabrikasının günlerce, belki haftalarca sessiz kalmasının maliyeti ne olacaktı? Unutmayın, bazen en pahalı şey uzmanlık için ödediğimiz bedel değil, uzmanlığın yokluğudur.